Hayatım Örgü Motivasyon'a hoş geldiniz. Bugün bekleyen arkadaşlar için altıgen hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu altıgen hırkayı yaparken biliyorsunuz kolları dar olarak başladık ve bedeni de daha uzun olarak başladık. Şimdi ben iki tane motifimi de bitirdim. Şöyle birleştirmeyi yapmadan sizlere göstermek istiyorum nasıl bitirdiğimi. Şöyle bakın 60 santimetre uzunluğunda oldu benim motiflerimin uzunluğu. Kadraja sığmıyor ama şöyle gösterecek olursam 60 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi şu tek renkle yaptığım bölümde, yani burayı bitirdiğim zaman kollarda birleştirme yaptım. Burası toplamda 22 sıra olarak tamamladım. Normalde 20 sıra yapardım. Bu ipi kullandığım zaman 20 sıra yaptığım zaman 20 santimetre olurdu. Fakat biz bu motifte köşelerde 2 zincir ve şu trabzanların arasında da hiç zincir çekmediğimiz için biraz daha küçük oldu. Yani zincirleri çekmemiz de bu motifimizin büyüklüğünü etkiliyor. Şimdi şurada hemen size ölçüleri de vermek istiyorum. Toplamda 22 sıra ördüm. Ben large beden için, tabii ki Almanya için medium beden. Şöyle hemen kol altından bakalım. Buhar ütüsü yaptıktan sonra 21 santimetre, 21 buçuk hatta, ama tam olarak 21 santimetre genişliğinde oldu. Şimdi buradan itibaren kolumuzun şöyle genişliğini size göstermek istiyorum. Şurada motifimizin bittiği yer. Yani 22 sırayı ördükten sonra kol birleştirmesini yaptım. Şimdi sıra 22 sırada şu kolumuzun bittiği yer 16 santimetre olmuş. Bu ölçüler buhar ütüsü yapıldıktan sonraki hali. Çünkü buhar ütüsünden sonra 1-2 santimetre mutlaka fark ediyor. Yani 14 santimetre ise burada 16 santimetre oldu. Ayrıca burada size hatırlatmak istiyorum. Buhar ütüsü de birazcık gerçekten böyle dikkatli yapılması gerekiyor. Çok da kolay değil buhar ütüsü yapmak. Yani biraz elinizin de alışkın olması gerekiyor. Çünkü her an gerçekten incelebilir ipiniz. Şimdi burada buhar ütüsü yapmak istemezseniz ya da çok hafif böyle kolayca bir buhar ütüsü yapmak isterseniz burada ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler 4,5 milimetre tığ kullanarak örebilirsiniz. Şimdi burası 16 santimetre, tam kolumuzun bittiği ve genişliğimizin, yani bu kısmın genişliği 16 santimetre. Diğer yapmış olduğumuz altıgen hırkalarda biliyorsunuz burada kaç santimetre ise bu bölümde, yani kolumuzun bittiği bölümde yine 21 santimetre olacaktı. Arada gördüğünüz gibi 5 santimetre fark var. Şimdi buradan itibaren kolu birleştirirken size göstermiştim birinci bölümde. Burada sıralar eklemeye devam ettim aynı renkle. Şöyle göstermek istiyorum. Birleşme yerinde köşelerin içine de yine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Burada toplamda 12 sıra ördüm. Ya da 13 sırada örmüş olabilirim. Burada 12-13 sıra ördüm. İpim yeterli gelseydi bunu 14 sıraya tamamlayacaktım. Şimdi burada 13 sıra ördüm. Daha sonra siyah rengimle 3 sıra, tekrar 1 sıra, tekrar 3 sıra, tekrar 1 sıra, tekrar 3 sıra. Şimdi sizler tabii ki buradan sonrasını ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde renkli yapmak isterseniz buradaki tek renkli ördüğünüz bölümü, yani şurada sıralar eklemeye başladıktan sonra bu bölümü bitirmeden önce üzerinize giyerek kolunuzun neresine geldiğine kontrol edersiniz. Ondan sonra renkli bölüme başlayabilirsiniz ya da tek renk olarak da bitirebilirsiniz. Şimdi bedenlere eklediğimiz sıraları da göstermek istiyorum. Burada aynı modelle gittiğimiz için burada size bunu göstermeyeceğim. Çünkü bu şekilde bütünü görmenizi istiyorum. Çok kolay, bu modeli aynı şekilde devam ettirmek çok kolay. Şimdi burada bakın, önde ve arkada farklı başladım. Önlerde şu birleştirme yerinden şu köşe boşluğumuz ve bir boşluğumuzu atladım. İkinci köşeden sonra bir boşluk bıraktım. İkinci boşluktan başladım. Arkada ise şöyle sadece köşeden sonraki ilk boşluktan başladım. Yani ön bedende bir sıra daha aşağıda başlamış oldum. Şu şekilde bakın, farkını görebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar soran arkadaşlar olmuştu. Bakın burada sıralara başladıktan sonra burada trabzan varsa bu kutucukta üzerinde 3 zincir, aralarda zincir çekmediğimiz için sadece 3 zincir, hemen yeni sırada boşluğa 3 tane ikili trabzan, yani bir tane trabzan, bir tane kutucuk, bir tane trabzan, bir tane kutucuk şeklinde devam ediyor. Bakın burada renk değiştirdiğim için hatta ben burada hata yapmışım. Yani kutucuk yapmamışım, trabzan yapmışım. Buradaki ilk trabzanın üzerine şöyle bir kutucuk bir trabzan şeklinde tamamlıyoruz. Şimdi ben burada kaç sıra ekledim? 2,
3, 4, 5, 6, 7 sıra ekledim. Birleştirmeyi yaptıktan sonra sonda yine ön bedene ve etek ucuna 2 sıra daha ekleyeceğim. Şimdi arka bedenin genişliği için yeterli oldu. Ölçüleri de vereceğim. Hemen şunu da sizlere karıştırmadan 2 tane motifinizi kol birleştirme bölümüne kadar tamamlayın. Kol birleştirmelerini yaptığınız motifleri karşılıklı koyun bu şekilde. Karşılıklı koyun. Şimdi birinci motifinize sıralar eklemeye başlarken bakın burada birinci motifinizden fark etmez tam tersini de yapabilirsiniz. Ön bedene, ön bedenin yaka kenarına yani ön bedenin kenarına başlıyorsunuz. O şekilde başlayacaksınız. Yani köşeden sonra bir boşluk, ikinci boşluktan buradan ipinizi bağlıyorsunuz. 2 sıra ördüm ben burada. Dediğim gibi yine tek renkle devam edebilirsiniz. Buradan ipinizi bağlıyorsunuz ve etek ucu daha sonra da arka bedene geliyoruz. Arka bedene geldiğimiz zaman köşeyi sadece köşenin içine trabzan yapmıyoruz. Yani köşeden sonraki hemen ilk boşluğun içine trabzanlar yapıp 3 zincir çekip tekrar sıraya devam ettim. Şimdi ikinci motifinize başlarken bu birinci motifimiz ön beden olarak başladım. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Köşeden sonra bir boşluğu bıraktım. İkinci boşluktan başladım. Şimdi diğer motifinize başlarken ters olmaması için yine aynı yönden başlıyoruz. Bu defa burada arka bedenden başlıyoruz. Arka beden için köşeden sonra ilk boşluktan başladım. Yani birindeki başlangıcınız o ön beden olmuş oluyor. Diğerindeki başlangıcınız da arka beden olmuş oluyor. Burada arka beden başladığımız için burada yine sırayı etek ucuyla birlikte üç kenarı örüyoruz ve ön bedene geldiğimiz zaman köşeden sonra bir boşluk, ikinci boşluğun içinde sırayı tamamlayıp buradan yine 3 zincir çekip sıraya devam ediyoruz. Şimdi ben burada renkli örerken şu siyah ipte belli olmadığı için iki sırayı ip koparmadan ön yüzden ve ters yüzden ördüm. Şu rengimi örerken hep ön yüzden tekrar baştan başladım. Buradan başladım. Başlangıcı buradan ipimi bağladım. Burada zaten zincirinizi çekin. Arada yürütme yapın ya da üzerine örün. İpinizi gizleyebilirsiniz. Ya da yakayı örerken de şu kalanları da yakayı örerken gizleyeceğim. Çünkü burada sadece 2 tane trabzan yapınca aralardan çıkabiliyor. O yüzden yakayı örerken şöyle yatay olarak gizlemek daha kolay oluyor. Şimdi bu şekilde sıraları tamamladım. Burada kaç sıra ördüm? Tekrar söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Şimdi bedenlerimizin genişliği ütüden sonra sizler de kolları birleştirdikten sonra veya birleştirmeden önce motifinizde buhar ütüsü yapabilirsiniz. Santimetre hesabını tam bulabilmek için yani ütüyü yaptıktan sonra ben birleştirmeyi yaptım. Sonra bu sıraları ekledim. Sonra hafif bir buhar ütüsü daha yaptım. Şimdi burada bedenimizin genişliği bu sıraları ekledikten sonra 27 santimetre oldu. 28 santimetre pardon. 28 santimetre oldu. Tabii ki bu ütü yapıldıktan sonra aslında 26 santimetre olmuştu. 27-28 santimetre oldu. Sizlerin ipi farklıdır. Belki bir tık daha kalındır. Belki elinizin yapısından dolayı ütü yapmadan önce de bu santim hesabına ulaşabilirsiniz. Kendi beden ölçünüzü göğüsten alın. Şimdi ben burada tabii ki fazla biraz da böyle dökümlülük payını da hesaba katarak örüyorum. Şimdi benim hırkamın genişliği 60-60-120 olacak. Fakat bu arka bedende 120 olmayacak. Yani arka bedeni 60 değil 55 ya da 56-57 o şekilde yapacağım. Yani ön bedenlere göre birkaç santimetre küçük yapacağım. Şimdi burası 28 olduğu için 54 santimetre olacak arka bedenimizin genişliği. Şimdi aslında her iki bedeni de hem önde hem arkada aynı sıra sayılarıyla yani burada 28 değil de 30 santimetreye tamamlayarak yapıp sadece birleştirmenizi yapıp daha sonra hırkanızı hemen kullanabilirsiniz. Fakat o zaman arka beden birazcık bol olduğu zaman ön bedene göre o zaman arkada birazcık böyle bedenler tam oturmuyor bedenin üzerine. Biraz böyle havaya kalkıyor ya da nasıl desem potluk oluyor. O yüzden burada 3-4 santimetre arka bedeni daha dar yapıyorum ve ön bedene göğüs genişliğinden dolayı 1-2 sıra fazladan ekliyorum. Şimdi burada ipimiz siyah olduğu için yine size açık renkle birleştirmeyi göstereceğim. Koldaki birleştirmenin aynısını yapacağım. Sizlere gösterebilmek için son sırada örerek birleştirme de yapabilirsiniz. İsterseniz sıranız hangi motifte olduğunuz
fark etmez. Alttan geliyorsa burada son sırayı etek ucundan başlayıp iki motifi birleştirebilirsiniz. Yani boşluklara sık iğneler yaparak birleştirebilirsiniz. Ya da kolda göstermiş olduğum gibi ben şimdi size gösterebilmek için bu motiflerin birleştirmesini yapmadım. Şimdi burada bir kez daha birleştirmeyi göstereceğim. Bu şekilde size göstereceğim için daha kolay bir birleştirme olmuş oldu. Şimdi şöyle açık renkle yapacağım. Hemen 4 milimetre tığımı aldım. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi buradan tutuyorum. Şöyle bakalım, ikisi de arka beden mi? Köşelerden, evet, ikisi arka bedenler. Tersten birleştirme yapıyorum. Yani ön yüzden değil, tersten yapıyorum. Şimdi burada hemen ilkinin şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Şöyle diğerinin de, burası başlangıç olduğu için şöyle diğerinin de üzerine batıyorum. İlk trabzanın. Buradan aldım. Hemen bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Karşılıklı her iki boşluğu üst üste getiriyorum. Şöyle buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Eliniz sıkıysa burası gergin olabilir. O zaman 2 sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da 3 değil 4 zincir çekebilirsiniz. Şimdi şöyle iki boşluğa birden yapmamışım. Çünkü siyah olduğu için göremedim. Şöyle boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Geliyorum buraya. 2 boşluğa birden bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şöyle aslında biraz da dikiş diker gibi oluyor bu şekilde yapınca. 2, 3 zincir. Bu şekilde çok kolay ters yüzden birleştirme yapıyoruz. Tabii ki ben burada siyahla yapacağım için burası hiç görünmeyecek. Dediğim gibi aslında videoda göstermeyecek olsaydım ben de son sırada birleştirme yapmak daha kolay oluyor. O şekilde, çünkü böyle zincirle yaptığımız zaman hafif bir şöyle kabarıklık oluyor. Ama aynı renkli olduğu zaman zaten burada bu görünmeyecek. Ama yine de bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Şöyle yine siyahla yapacağımız için görünmeyecek. Bakın burada bu şekilde de birleştirebiliriz. Desen gibi göründü. Evet, şimdi bunu söküyorum. Hemen size. Şimdi ben bu birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle birleştirmeyi yaptıktan sonra bakın burada motiflerimizi ters çevirdiğimiz zaman, ters olarak başladık ya, birine ön birine arka, karşılıklı kollarımızın doğru yönde koyduğumuz zaman bunlar karşılıklı düzgün bir şekilde denk gelmiş oluyor. Şöyle indirelim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yakayı yaparken önce birleştirmeyi yapacaksınız. Daha sonra üzerinizde deneyin. Önünün kapalı olmasını istiyorsanız buraya 2 sıra 3 sıra daha ekleyebilirsiniz. Yani ben dediğim gibi 120 santime dökümlülük payıyla söylüyorum. Yani önlerin 60 santimetre, 30 30 60 santimetre tam kapanacak şekilde söylüyorum. Sizin bedeniniz belki 32 32 olabilir ya da daha büyük bir bedendir. Zaten X large örüyorsanız burada sizler 22 sıra değil 25 sıra örmeniz gerekecek. Aynı iple tabii ki bahsediyorum ya da tığ numarasıyla. Farklı iplerle örüyorsanız da santim hesabını baz alacaksınız. Yani ben large beden için burada 21 santimetre yaptıysam sizler X large beden için 2 santim büyük yapın. XX large beden için 4 santim büyük yapın. Keza bedenleri küçültürken de 2 santim küçük yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde paralel olarak takip edeceksiniz. Çünkü tüm beden ölçülerine göre örgüleri yapamıyoruz maalesef. Ben de hep large beden yapıyorum. Çünkü hem küçük olan bedeni hem de daha büyük bedeni ortada bir beden olarak kabul ediyorum. Daha rahat ölçüleri veriyorum bu şekilde. Şimdi burada birleştirme yaptıktan sonra buradan başlayacaksınız. Yakaya değil, yani yaka etrafına örmeden buradan başlayacaksınız. Bedeni aşağıya kadar inip daha sonra etek ucundan bütün bedenin etrafından tekrar buraya geleceksiniz. Buradan tekrar aşağıya ineceksiniz. Yani 1-2 sıra eklediğiniz zaman 30 santimetre olacaktır. Şimdi burada sizin bedeninize göre buradaki sıra sayılarınızı fazla başlayınca yine buraya aynı sayılarda sıra ekleyebilirsiniz. Yani burada, çünkü sizin de motifiniz büyük olmuş olacak bedeninize göre. Ben 22 sıra ördüysem diyelim siz 24 sıra ördünüz. Burada yine aynı sayıda ekleyip belki bir sıra daha fazla olabilir. Çok fazla olmasına gerek yok. Çünkü sizin de buradaki motifleriniz büyük olacak. Dolayısıyla yaka açıklığımız bütün bedenlerde, genel olarak yetişkinlerde bu yaka açıklığı yeterli. En fazla birer sıra arttırabilirsiniz. Şimdi bunun da hemen ölçüsünü vereceğim. Şu yaka genişliğimiz ütüden sonra yine şöyle
Bu tam aslında 14 santimetre. Yani bundan daha küçük yapmayın. 2 santim büyük olabilir. Yakada kenarlarını toplayabilirsiniz. Çok büyük olursa sık iğneyle sıralarınızı birkaç sıra örüp yakayı yuvarlak ve biraz daha toplayabilirsiniz. Şimdi burada sıralarınızı ekledikten sonra yakanızı nasıl istiyorsanız o şekilde devam edeceksiniz. Ben bu hırkada biraz ceket görünümlü olduğu için gömlek yaka yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada sıraları tamamladıktan sonra buradan şu kenardan yakaya başlayacağız. Hemen onu ben tek bir motifin üzerinde göstereceğim başlangıcı. Sizler şu başlangıcı buradan yapacağım tersten ya da şuradan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü sıraları tamamladığımız zaman bir sıra düz, bir sıra ters olacak. Düz olan sırada da bitirmemiz gerekiyor. Gömlek yaka bu şekilde terse döndüğü için son sırayı düz, yani bu terse döneceği şekilde bitirmeniz gerekiyor. Bunun dışında zor bir şey yok. O yüzden birleştirme yapmadan göstereceğim. Şimdi buradan da başlasam bu şekilde ilerleyeceğim. Buradan da başlasam şöyle ön yüzü, ilk öreceğimiz sıranın ön yüzü terse gelmiş olacak. Yani hırkamızın tersine bakacak ilk sıramız. O yüzden birleştirme yapmadan şimdi şuradan başlayacağız. Bakın buradan başlayacağız. Trabzanlarımızı aynı modelimizi devam ettirerek istediğiniz büyüklükte gömlek yakayı örebilirsiniz. Buraya yani çevirdiğiniz zaman ne kadar düşmesini istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay, zor değil. Aynı modeli devam ettireceğiz. Yine de örgüye yeni başlayan arkadaşlar için şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Şimdi biz artık hırkamızı birleştirdiğimizi düşünüyoruz. Buradan başlayacağım ben. Elimin yönü tersine düzüne göre başlıyorum. Şu kısımdan tabii ki buraya dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Sıraları ekleyin. İlk buradan başlayabilirsiniz. Ya da düğme yapacaksanız, düğmeniz olacaksa şu iki sırayı bırakıp şuradan da başlayabilirsiniz. Burası yaka buradan şu kısımdan aşağıya şöyle düşebilir. Ya da tam ucundan da başlayabilirsiniz. Şöyle geriden de başlayabilirsiniz. O sizin hırkanızın buradaki sıralarının çokluğuyla ilgili. Yani o şekilde de burada pay bırakabilirsiniz. Burası düğme payı olur. Üst üste gelir diktiğiniz zaman. O zaman buradan başlamanıza gerek kalmaz yakayı. Şuradan içeriden başlayabilirsiniz. Ben şimdi hemen şu ilkin üzerinden başlıyorum. Bu şekilde tuttum. Şöyle hemen sık iğne yaptım. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Bir de şimdi aklıma geldi, tekrar size hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben burada 20 sırayı ördükten sonra şu kolumuzun bölümlerinde 2 tane trabzanlar yaptığımız için burası biraz gözüme çok fazla dar geldi yani. Şu anda da tam ucu ucuna olmuş oldu. Yani tam bundan biraz daha büyük olabilirdi. Şimdi burada ben köşedeki zincirleri 3 zincir olarak 20. sıradan sonra fark ettim, ölçtüm. 3 zincir çektim. Ondan sonra hep köşelerde 3 zincir çektim. Burada 2 sırada 3 zincir olduğu için yine buranın şu son sıranın genişliğine birazcık katkısı oldu. Şimdi ben bu modeli ilk defa ördüğüm için burada zincirsiz ördüm. Bu modeli tekrar, yani hem bedeni uzun hem kolları dar örecek olursam o zaman köşelerde 3 zincir, yine bu trabzanların arasında da 3 zincir, yine 2 tane yaptığımız trabzanların arasında da, pardon 3 zincir dedim, buralarda 1 zincir, köşelerde 3 zincir ve koldaki bu 2 trabzan yaptığımız bölümlerde de aralarda 1 zincir yaparak ilerlediğimde de yine dar kollu olacak. Biraz daha en azından bedeni geniş tutabileceğiz o zaman. Bunları da deneyebilirsiniz ama bu şekilde de oldu. Şöyle ilk trabzanımı yaptım. Şimdi yakaya başladım. Tekrar toparlayalım. Şöyle buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Ben sık iğne ile trabzan yaptım. Sizler burada 3 zincirle de başlayabilirsiniz. Yine zincir çekmeden yakayı da biraz toparlamış olacağız. O yüzden zincir çekmiyorum aralarda. Hemen şu boşluğu atlıyorum. Bakın burada yatay trabzanımız var. Bir boşluğu atladım. Diğerinin içine 3 ikili trabzan. Tekrar burada bir boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine 3 ikili trabzan. Burada tabii ki iplerimizi de gizleyerek örersek daha iyi olur. Tekrar sıradan devam ediyorum. Eğer burada şöyle bazı boşluklarınız daha büyük olabilir. O zaman atlamadan da ilerleyebilirsiniz. Şimdi şurada bakın. Buraya geldim. Bunlar yatay trabzanla olan sıralarımız. O yüzden boşlukları atlıyorum.
Şimdi hemen yakayı da biraz bu şekilde yuvarlaklaştıracağız. Şimdi buraya geldim. Burada artık trabzanlarımız, bakın burada 3 trabzanı atlayacağım. Eğer gerginlik oluşursa şuraya da yapabilirsiniz ama şöyle bakalım, hemen kontrol edeceğim. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi biz burada şu köşeyi atladığımız için buradaki trabzanlar yatay. Buraya atladığımız için burası biraz yuvarlaklaştı, gördüğünüz gibi düzelmiş oluyor. Dilerseniz yakayı bu şekilde 2 sıra örüp bırakabilirsiniz, sadece trabzan örerek. Sadece trabzan örerseniz boşluklara, her boşluğa 2 tane trabzan yapıp buradaki trabzan bölümüne gelince bütün trabzanların üzerine bir trabzan yapabilirsiniz. Şimdi burada yine 3 tane atlıyorum. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman iki köşe boşluğu yan yana. Burada köşe boşluğunu atlamıyorum. Çünkü bu kısımlarda atladığımız için burada yan yana iki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem volanlanmayı hem de gerginliği dengelemiş oluyoruz. Yani burada atlamıyorum. Diğer yerlerde bakın buraya geldim. Şimdi burada arka bedene gelmiş oldu. Burada 3 tane trabzanı atlayacağım. Burası yatay. Hemen buraya geliyorum. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir boşluk atlıyorum. Buraya geliyorum. Arkadaki sıralarımız hep aynı olduğu için bir boşluk atlayıp bir tanesine 3 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şimdi dönüşleri yaparken de yine 3 zincir, şöyle dönüşü de göstereceğim. Burada yine bir tane atlıyorum. Buraya geldim. Baktınız gergin oldu. Bu şimdi iki bedenin birleştiği nokta burası. Şöyle birleştiği zaman baktınız şu kısım gergin geldi. Şöyle ilk sırada baktığınız zaman şu ortada da her iki boşluğa ya affedersiniz, her iki boşluğa yan yana 3 tane trabzan yapabilirsiniz. Yine burada gerginliği önlemiş olursunuz. Şimdi biz bunu şuradan devam edip buradan geliyoruz. Şuraya, şu köşeye geldiğimizi varsayalım. O şekilde dönüyorum. 1, 2, 3 zinciri çektim ve döndüm. Hemen ilk boşluğa, bakın bedenlere sıra eklerken de böyle yapıyoruz. 3 zincir çektim, ilk boşluğa 3 ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir boşluğumuz oldu. Bedenlere sıra eklerken de ya da renginizi değiştirirken de şu boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak başlayacaksınız. Bu şekilde bir sıra ön yüzde oluyor, bir sıra ters yüzde olarak yakamızı öreceğiz. Şimdi yakamızı ters çevireceğimiz için şundan bahsediyorum. Sıranızı şu ikinci sıraya başladığım sırada değil, burayı bitirip daha sonra yine örgünün ters yüzüne bakan ve burada ön yüzde olan sıramızı bu şekilde buraya gelip buradan dönüp ve bu tarafa geldiğiniz zaman ipinizi kesip yakayı bitirmeniz gerekiyor. Hemen hemen 20 sıra, 18-20 sıra ipinize göre örmeniz gerekiyor. Yani yakayı ters çevirdiğimiz zaman şöyle, şu şekilde, o zaman buraya ön yüzü düşmüş olacak. Dilerseniz burada kaydırma yapabilirsiniz, sık iğne yapabilirsiniz. Kenarları daha düzgün görünür. Bu şekilde çevirmiş olacaksınız. Evet, yakamızda böyle, dilerseniz dediğim gibi sık iğnelerle sıfır yaka olarak da yapabilirsiniz. Kanalımda altıgen hırkaların yakalarını yaptığım videolar var. Hepsinde yaptım hemen hemen. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman burayı sık iğnelerle 2 sıra 3 sıra ördüğünüz zaman her boşluğa sık iğne yaptığınızda 3 tane yapabilirsiniz. Bazı yerlerde yine şurada 2 tane yapıp atlayıp buraya geçebilirsiniz. O zaman yuvarlak olmuş olur. Bedeninizden dolayı çok geniş olursa o zaman sık iğnelerinizi her boşluğa 2 tane yapabilirsiniz. Ya da birine 2 birine 3 şeklinde bunu ayarlamanız gerekiyor. Evet, hırkamızın anlatımı bu şekilde. Kolları da göstermiştim. Kolların uzunluğunu da vermek istiyorum şöyle. Şuradan kol altından uzunluğunu vereceğim. Yine sizler deneyerek burada sıraları ekleyin. 45 santimetre oldu. Biraz tabii ki içeriye girecek. Şuradan omuz payı 15 santimetreyi düştükten sonra şuradan ölçeceğim. Burası 49 santimetre. Bir iki sıra benim de şöyle
1-2 sıra örmem gerekebilir. Yani 1-2 santim küçük olmuş olabilir. Evet, hırkamızın anlatımı bu şekilde. Zaten videonun başında bitmiş halini gördünüz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Böyle ceket görünümlü oldu. Sizler elinizin yapısına göre tığ numaranızı, yani ben 4 milimetre ile ördüm ama aynı iple tekrar bu modeli ördüğüm zaman 4,5 milimetre ile örerim. Yani hem aralarda zincir çekmediğimiz için hem de kolları dar yaptığımız için bir tık daha kolların, yani bu hali gerçekten normal bir düşük kol oldu. Takma kolla düşük kol arası oldu gerçekten. Çok güzel. Böyle tam kolumuzun yapısına göre, hatta burada kenar lastiği yapmama da gerek kalmadı ve kol ağzının da genişliğini söyleyeceğim. Çünkü orada çok fazla da ütü yapmadım. Gördüğünüz gibi çok burayı genişletmedim, böyle açmadım çok fazla. Biraz daralsın diye 13 santimetre. Şuraya bakalım, 13 santimetre. Buraya geldiğimiz zaman 15. Buraya geldiğimiz zaman 15,5. Biraz yukarıya doğru 16. Yani gördüğünüz gibi sanki arttırmalar yaparak kolu ayrıyetten örüp dikmiş gibi oldu. O yüzden bu haliyle hırkamızı çok beğendim. Ayrıca yine bir takipçim burada bedenlere göre şuradaki boşlukları, bakın ben 2, 4, 6, 7 tane olarak başlamıştım. 10 tane olarak, 11 tane olarak, 12 tane olarak başlayabilirsiniz. Yani bedeninizin ölçüsüne göre de, yani ne kadar uzun istiyorsanız. Şimdi ben burada, bakın burada şöyle, onu da vermek istiyorum. Bedenimizin uzunluğu toplamda ütüden sonra 61, şöyle esnetelim, 62 santimetre oldu. Şimdi sadece buraya 2 sıra ya da 3 sıra ekleyeceğim. Yani toplam uzunluk 65 santimetre oldu. Yani şimdi buna daha fazla sıra eklerseniz, hani ben siyahla ördüğüm için belli olmayacak, sıra eklesem de köşeler bozulmayacak. Etek ucuna sadece ekleyeceğim, bedene değil. Bizim amacımız bu teknikle yaparken, şimdi buraya sırayı ekledim, etek ucuyla birlikte birleştirelim. 2 sırada etek ucuyla birlikte ördükten sonra tekrar bir daha bedene sıra eklemeyelim. Çünkü o zaman diğer hırkaları yapmış olduğumuz gibi, kısa olarak başladığımız hırkalarda yaptığımız gibi 3 defada bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman 62 santimetre oldu large bedende. Sizler burada büyük beden için daha fazla örerseniz 62, pardon 3 sıra daha ekleyeceğim, 65. Sizler daha büyük ördüğünüz zaman bu 66, 67, 68, 70'e kadar motifinizin ölçüsüne göre ilerleyebilir. Dolayısıyla buradaki ölçüyü baz alarak hangi bedende örerseniz örün, burada 7 tane değil 8 tane ile başlarsanız 70 santimetre olacak. Yani bu ipe göre söylüyorum. 9 tane ile başlarsanız 75 santimetre olacak. Dediğim gibi şuradaki kolumuzun genişliği kendi bedeninize ulaştığında zaten büyük beden bu motifte daha büyük olacak. Dolayısıyla şuradaki eklediğimiz sıralar aslında aynı olacak hemen hemen. Hangi beden için örerseniz örün aynı olacak. Çünkü sizin motifinizin ölçüsü, bu da eklediğimiz sıralar olmuş olacak. Evet, daha fazla uzatmayayım, kafanız karışmasın. Detaylı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden burada vermiş olduğum bilgiler bazen unutuyoruz. Tekrar hatırlayıp tekrar veriyoruz. O yüzden bu kısımları aslında biraz hızlandırarak dinleyebilirsiniz videoyu. Yani örgüden anlayan arkadaşlar için değil ama diğerleri için atlamadan izlerseniz sizin için daha kolay olur. Evet, hırkamızın yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.